Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. İncelemelere devam ediyoruz. Yalı Çapkını 40. bölümü konuşacağız. Abi bölümü beğendin mi? Yani hocam dizinin 40'ı çıktı ama 40'ı mı çıktı, cılkı mı çıktı açıkçası bu sezon bilmiyorum ben. Diğer iki bölüme göre iyiydi ama yine de bütün saydığımız falsolar devam ediyordu. Özellikle karakter tutarsızlıkları ve diyaloglardaki değişimler bu bölümde de çok fazla kendisini hissettirdi. Ve akıl almaz da mantık hataları da vardı. Birazdan senin sorularında konuşuruz zaten. Yani bölümü genel olarak bu sezondaki her bölüm gibi beğenmedim. Çoğu kişinin beğenisinin altında kaldı. İyi kısımlar vardı. Sayfa özel sahneler her zaman güzel oluyor. Ama hani eski tadı da vermiyor yani açıkçası. Ne kadar tutkulu olsa da o sahneler. Bölüme geçmeden önce sana şu soruyu sormak istiyorum aslında. Bu diziye ne oldu abi? Ya bu diziye bir senarist faciası oldu bence. Çünkü değişiklik belki de bir noktada gerekiyordu ama hani şöyle de konuşuyorduk ya biz. Atıyorum daha önce bu tarz bir iş yapmış daha deneyimli bir insan gelirse daha mantıklı olabilir değişiklik diyorduk. Ya da Ünger Bey'in ekibini güçlendirebilirdiniz işte hikayedeki devamlılığa bakan. Ayrıca farklı hikayeler de bulabilecek olan kişiler ekleyebilirdiniz. Hani buradaki belki iki senarist asistanı arkadaşı belki onun ekibine dahil edip kadın diyaloglarını daha düzeltebilirdiniz. Daha farklı şeyler olabilirdi. Şimdi iki asistan arkadaşa bu kadar yüksek reytingde ve ilk sezonda tamamlanmış ve çok büyük sorunlarla tamamlanmış işi verdiğinizde onlar da ilk iş olarak tabii ki hemen olayları değiştirmeye ve kendi perspektiflerinden anlatmaya başladılar olayı. Fakat sıkıntı olan kısım o değildi aslında. Ana sıkıntıları hep bir kenara ittiler ilk bölümden beri diyoruz bu sezon incelemesinde. Kendileri yeni bir hikaye yazmaya başladılar. Bu yüzden de bambaşka bir dizi izliyoruz ama genel olarak izleyicilerin beklentisindeki dizi bu değil. Bunu işte AB tarafında da görüyoruz yani daha böyle diziyi aktif izleyen ve Twitter'da da takip eden insanların diziyi sezon başından beri beğenmediğini görüyoruz yani. Biz de keza aynı şeyleri söylüyoruz. Bence kesinlikle böyle bir şey oldu. O zaman bölümün detaylarına geçelim. Ferit Şanlı ailesini Yalı'ya getirdi ve masada bir karışıklık çıktı. Aslında şöyle bir durum vardı. Kısasa kısas. Sen Nüket ve Kaya'yı getirirsen Ben de şanlıları getiririm. aynen öyle oldu aslında. Şanlıların Yalı'ya gelmesiyle birlikte Kazım'ı baz alan bir çatışma ortaya çıktı. Özellikle Orhan ve Kazım arasında bir çatışma vardı. Evet orada Orhan'ın bir çıkışı vardı. Çok ilginç bir şekilde. Hani bazen çıkış yapıyor, bazen yapmıyor falan ama birazcık isyankarlaşmaya başladı geçen bölümde. Babasına bu kadar kolay mıydı çekip gitmek tarzında demişti Yalı'da. Yani güzel onun açısından iyi bir karakter gelişimi var. Kazım Ağa'nın da tabii Yalı'ya dahil olması oradaki çatışmaları hem biraz arttırıp hem de daha Yalı'nın içerisinde geçecek bir sezona doğru bizi ilerletiyor bence. Daha sonrasında da aslında bölümün hikayesini ortaya çıkaracak Seyran'ın şu lafı devreye girdi. Evlendik, balayına gitmedik. Bu da aslında bölümün önümüzdeki sürecinde bize ne olacağını anlattı. Daha sonra da işin Marmaris boyutu ortaya çıktı. 40. bölüme fanlar için özel yapılmış bir bölüm diyebilir miyiz abi? Ya kesinlikle Marmaris bölümü de dizide birkaç kez olduğu gibi özel bölümlerden birisiydi. Hani yılbaşı bölümü gibi ya da Kartepe bölümü gibi. Farklı bir bölümdü ama o bölümlerde en azından daha böyle tatmin olarak çıkabiliyorduk. Bu bölümde açıkçası çok fazla öyle sahneler yoktu. Çünkü yine negatifleri içinde barındıran bir olaydı ve bir kez daha hatırlamış olduk. Ferit'le Seyran çok zıt karakterler ve şu bölümde benim çok dikkatimi çekti. Eskiden Seyran Ferit'i bir şekilde kabullenebiliyordu ama bu bölüm gerçekten normal hayatta da çok yaşadığımız gibi ikili ilişkilerde onun değişmesini istedi yani. Ferit de hani ben buyum falan deyip ondan sonrasında evet biraz değişmem gerekiyor galiba falan dedi. Ama halbuki Seyran onu hani kendi haliyle onu tanıyarak bilerek kabul eden biriydi, seven biriydi. Şimdi değişmesini istiyor falan. Bu da karakterin ne kadar tutarsız yazıldığını da gösteriyor bence. Bu bölümün genel hikayeye katkısı ne? Genel hikaye katkısı hiçbir şey çünkü ilerleyen hiçbir şey yoktu yani Orhan Dicle olayı devam etti. Yeni bir hikaye açılımı zaten olmadı. Kazım'la Halis Ağa habire yemek masasında kapışıp duruyorlar. Halis Ağa fenalaşıyor gidiyor falan. Hiç de bir şey olmadı yani hani komik sahneler de komik değildi. Kazım Ağa'nın o kahve içti falan işte Korhan kaçıran muhabbetleri bilmem ne. Hani mimik oynamadı gerçekten bu bölüm. En azından çocuklar Marmaris'teyken burada olaylar kopabilirdi. Kazım Ağa belki bir şeyler planlayabilirdi. Ya da Nüket bir şeyler yapabilirdi falan. Göremedik onları gerçekten. Çok da bir katkısı yoktu. Marmaris'teki olayları
olayların da çok bir şey katkısı yoktu okul mevzusu hariç yani. Marmaris'teki olaylara geçersek bu arada OGM hakikaten bu bölüme bayağı para harcamış diyebiliriz. Net ya, parayı kıymamışlar. Keşke senarist kısmında da kıymasalardı. Hani bu kadar prodüksiyona harcayacağınıza. Ama ona rağmen mesela hocam gerçekten güzel çekimler vardı ama hani atıyorum hikaye katkı olacak şekilde senin geçen bölümde dediğin gibi o ayna planları gibi özel planlar bence yine yoktu. Çok fazla yapılmadı mı gece denize girip öpüşme sahnesi falan? Ay ışığı yapılarak falan. Bilmiyorum, çok yapıldı ya bunlar, hani bilmiyorum, daha özel bir şey yapılabilirdi ki acayip bir otel. Nasıl bir anlaşma, sponsorluk geldiyse çok iyi kullanılabilirdi ama birazcık otel tanıtımı gibi de olmuş yani bu bölüm. Özellikle bölümün sonlarına doğru böyle oteldeki yemeklerin falan gösterildiği bir alan vardı. Orada dedim yani hani biz acaba şu an bir otelin reklamını mı izliyoruz diye. Benim dikkatimi çeken özel uçak ve helikopter durumuydu aslında. Yani Evet. dediğin gibi OGM gerçekten paraya kıymış, biraz da öyle gözüküyor. Çok maliyetli bir bölümdü. Kesinlikle ekibi bildiğin götürüyorsun yani. Hani Succession'dan bir kesit izliyor gibiydim yani, özel jette gidiyorsun. Ondan sonra helikopter var falan. Acayipti oradaki olaylar. Kaya'nın da şaşkınlığı zaten tam bizim şaşkınlığımız gibiydi. Hani ne gerek var, normal gideriz falan diyordu. Harbiden bir saatlik yola 2 aktarma ile özel olarak gittiler. Bu da Korhanların ne kadar varlıklı olduğunu bize bir kez daha gösterdi bence. Ferit şöyle bir cümle kullanıyor. Mağazada Seyran ve Kaya ile birlikteyken. Bu hikayenin en kötüsü Ferit diyor. Bu hikayenin en kötüsü Ferit mi abi? Hangi hikayeden bahsediyor acaba? Onu söylemek lazım. Bence en kötüsü Ferit değil. Ferit'in çünkü ne mal olduğu çok belli. Bu bölüm Seyran çok güzel açıkladı işte onu. Hani zaten sen bencilsin, kendi çıkarlarını düşünen birisin. Daha böyle senin etrafında dönsün dünya istiyorsun tarzında bir açıklamaları vardı. Ferit zaten 40 bölümdür. Hani biraz karakter gelişimi yaşasa da daha anlayışlı birine dönüşse de çapı belli olan bir insan. Bence en kötüsü o değil. Ne kadar kötüler vardı geçen sezon falan. Hala da bence farklı konularda kötüler belli. Bence değil mesela Ferit'in, ama işte Ferit'in biz kötüyüz aynen mantığı gibi. Hani birazcık oradan duygu sömürüsü yapmaya çalışan bir karakter olduğu için onun açısından de hani ben suçluyum değil mi Seyran yapıyor. Gaslighting yapıyor açıkçası yani. Tam o tanımda yani yaptığı olay. Dikkati üstüne çekmek işte biraz. Şimdi Marmaris'e Seyran Ferit dışında Suna, tabii ki Kaya, Abidin gitti ama asıl niye gittiğini tartışacağımız kişi galiba Asuman. Ne gerek vardı ya? Ne işi vardı abi Asuman'ın bu tatilde? Seyran'ı lavaboya götürdü biraz sarhoşken galiba. 2 saniyede tekrar ışınlandılar. Neredeymiş bu lavabo abi, anlamadım. Öyle bir otel ki abi. Yani ben bekledim. Hani Asuman'ı da götürüyorlar. Demek ki Kaya Suna Asuman arasında bir şeylerin tohumlarını açacaklar diye düşünüyorum. İşte bir katkısı olmadı. Bence olmayabilirdi. Abidin abiyle hadi Ferit'in iç sesini dinlemek için bir diyalog kısmında kullandılar. Hani abi falan yine konuştular. Suna paraleli de var. Suna paraleli de var. Hani o hikayenin, Suna'nın bir patlaması vardı orada. Ben zorla evlendirildim falan bilmem ne. Okey ama Asuman bilmiyorum. Not okey yani. Abidin bu Yalı'nın şoförü değil mi abi? Evet. Bu adam niye gidiyor ki? Yalı'da şoförlük yapması lazım değil mi? Yani diğer insanları götürüp getirmesi lazım değil mi? Sonuçta Nüket demedi mi tek araba olacak? Bunun şoförü de Abidin. Evet. Kim şimdi şoför? Ya havalimanına bırakıp dönmen lazım. Aynen öyle. Değil mi? Yani Çünkü yılda insanlar neyle gezecek? Kim taşıyacak bu insanları? Ama işte senarist de şöyle bir çözüm bulmuş. Abi Orhan dışında zaten onun motoru var. Herkes yalıda takılsın. Bu bölüm devam demiş yani. İlginç bir tercih. biraz oteldeki olaylara girelim. Şimdi şöyle, Seyran'la Suna alkolü fazla kaçırdılar. Evet, kokteyl şov yaptılar. Değişmeli birlikte içmeli falan böyle. Ve orada ilginç bir şekilde zaten mağaza gezimi ve öncesinde Seyran'ın Kaya'ya olan tutumundan dolayı Ferit acayip bir kıskançlık Tabii seviyesindeydi. kafayı yedi abi. Suna ile Seyran da alkol içtikleri sırada şöyle bir durum oldu. Seyran ablasının eşi Ferit'i öptüğü hikayeyi herkese anlattı. Alelade bir şekilde. Kaya da böyle kahvesinden yudum alarak zevkle dinledi yani çocukta. O zaten kaosları biraz seviyor ama çocuğun yaşadığı şoka baksana abi. Geliyorsun İngiltere'den. Herkes sana patlıyor. Herkes bir şey yapıyor falan. Çocuk iyi bir şey yapsa bile laf oluyor falan. Çok acayip yani. Şoka girdi hakikaten kendisi de. O sahne bence cringe'in de ötesiydi. Yani bu olayı 5-6 kere zaten yüzüne çarptın. Çoktan bitti bu olaylar. Kapandı yani hani. Neden bir daha bu şey ortaya çıkıyor ki? Ben bunu çok anlayamadım. Sonra 2 dakikada ablasının gönlünü aldı yani. Ben işte alkollüydüm öylesine söyledim abi. 5 dakikada bir lavaboya gidince mi açıldın o kadar kokteyl içip zaten? Yani bilmiyorum, alkol bu kadar hemen anlık olarak insanın vücudundan girip çıkmaz. Hele çok içmeyen insanlar için falan. Bu bölüm inanılmaz bir şekilde ekrana bakamadığım anlardan birisiydi o sahne kesinlikle. Ben utandım Seyran'ın o diyaloğu adına. Nasıl yazdılar? Nasıl oynandı? Nasıl biz ne yapıyoruz denmedi bilmiyorum. Ben o sahnede şuna dikkat ettim. Seyran dışındaki herkes
dişleri çekilircesine bakıyorlardı. Yani cringe olarak izliyorlardı durumu. Bu da aslında yönetmen başarısızlığıdır bence. Çünkü ikna edememiş sahneye oyuncuları. Evet evet. Biz bunu niye çekiyoruz demişler abi yani. Herkes bu arada. Bir de genelden almışsın o sahnede, bazen çıkıyor genele. Herkesin suratını görüyorsan bari onu hani kapat bari hani bir şekilde. Çok bana yapay geldi. Evet ya, tepki de bana çok yapay geldi. Ya sanki tatile gelmiş herkes. Set ekibi de bence birazcık, yani özellikle görüntüde de bayağı aksamalar vardı. Yani buğulu açılar falan var ya, böyle lensi de mi temizlemezsiniz? Ya büyük ihtimal otel kapatılınca herkes de herhalde çekimleri biraz hızlı yapıp biraz takıldılar olabilir yani. Ama çok fazla seyretmesi bunun çok ilginçti ya. Bölüm boyunca özellikle Marmaris sahnelerinde çok fazla falso vardı. Konuşmalar, dediğin gibi rolden çıkmalar zaten sezon başından beri var. Bu sezon bir salmışlık var yani reji tarafında bence. Devamlılığı zaten hiç saymıyorum. Yok kol devamlılığıydı, yok kıyafet falan, onlar olur, o tarz şeyler alışırız. Çok göze batmaz. Ama yani ekranda böyle direkt yüzlere baktığımızda kişilerin o mimikleri falan, bence onlara dikkat edilmesi lazım. Dizinin zaten bu kadar sayıcılığını yitirdiğini düşündüğümüzde bari onlar toparlasın. Gerçekten zor. Daha sonrasında akşam yemeği oldu ve işte Seyran'ın dansı, Ferit'in çıldırması falan. Burada sana şöyle bir sorun var. Seyran da Ferit de bir noktada haklılar. Tabii canım. Peki kim haksız? Bence ikisi de haksız hale düşüyorlar kendi açılarından haklıyken. Seyran hani diyordu ki bir tatil yapalım, hani biz evlendik, hani bilmem koskoca Korhanlarsınız. Senle bir şeye bile gitmedik balayına. Çünkü işte vuruldu falan sonuçta. Hani bir tatil olarak değerlendirelim dedi. Ama Ferit de sonuçta bir yandan da hem işle ilgilenmek zorunda hem de yani Kaya varken de Seyran'a çok odaklanamıyor. Seyran da tabii ki de o zaman madem Ferit eğlenmiyor ben kendi başıma eğleneyim dedi falan. Yani bu arada ben Seyran'ın kıyafetinde bir sıkıntı görmedim açıkçası, açıkta değildi. Dans kısmında da yani Kaya dahil olana kadar bence çok da bir sıkıntı yoktu yani, olabilir. Biraz ama sanki Afra PR'da yapılmış o masa sahnesinde, özellikle yakın planlar bilmem ne falan. Estetik de çekimler gayet. Ferit'in tepkileri de haklıydı kendi açısından bir noktada. Çünkü o tarz bir adam. Yani kıyafetinden tut her şeyine karışan bir tip. Öyle bir ailede de büyümüş bir noktada. Zaten bu çatışmalar oluyordu. Bunlar evlilikte daha da gün yüzüne de çıkacak sonuçta. Beraber yaşıyorsunuz. Hayalleriniz var yani farklı farklı. Ama hani mesela alıp götürmesi falan çok acayip geldi. Şu süreci belki yapsalar Ferit'ten çok acayip şeyler çıkartabilirlerdi bence, ilk bölümden beridir. Ferit gitgide evliliğin baskısını kaldıramayarak aslında daha kıskanç, daha psikopat bir adama dönüşse ve terapi yoluna öyle gitseler çok mantıklı olabilirdi ama hiç öyle bir yol da yok bence dizide. Afra PR'ı yapıldı dedin. Bu bölümde hikaye o kadar kötü ki seyirciyi tutmak için Afra'nın vücudunu mu kullanıyorlar? Ya geçen sezonda kırmızı kıyafette falan sosyal medyada paylaşımını falan yapıyorlardı. Kimi zaman hikaye tıkandığında yapılabiliyor ama yine de reytinglerde çok da kurtardığını söyleyemeyiz. Ya çünkü hikaye her şeydir. Ya yaptığın işte sonuçta sen bir hikaye anlatıyorsun. Ama gerçekten biz bu diziyi belki de geçen sezonun son 10 bölümüyle birlikte ve bu sezonun şu 4 bölümüyle birlikte sadece sanırım başrolleri için izliyoruz. Hatta ben sadece Mert için izliyorum. Bu sezon Afra'ya yazılan kötü replikler yüzünden ve ondan da soğudum. Yani açıkçası sadece Mert için izliyorum. O da yani onun karakterini hani isteseler de çok zor yazamazlar gibi olduğu için, yani çok basit olduğu için yazılış formülü. Dizide bence çok büyük bir hikaye sıkıntısı var ya. Her bölüm konuştuğumuz gibi. O zaman okul mevzusuna geçelim istersen. Kaya bunlar otururken dedi ki Seyran sen güzel sanatlar mı okudun? İşte estetik açıdan çok iyisin tarzı cümleler kurdu. Seyran da işte ben hani başvurmam gerekiyor, başvurmadım falan derken bölüm sonuna ilerledik. Bölüm sonunda da Seyran'ın telefona bir mesaj. Başvurunuz kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun gibisinden. Ve burada da Ferit aslında Halis Korhanvari bir şekilde elini masaya vurdu. Tam o önceki incelemelerde konuştuğumuz gibi Halis Korhan'la Ferit benzerliğine çok güzel bir atıf vardı orada. Çıktı ve sen ne yapıyorsun tarzında Kaya ile yüz yüze geldi. Şöyle bir de plan, hani mesela Ferit solda, işte burada Kaya var. Burada da Seyran vardı. Yani Kaya'nın arkasına sığındı Seyran, yani refleks olarak orada. İlerleyen bölümün başında da bence onu göreceğiz birazcık yani. O daha mı güvenli geliyor sana falan tarzında bir muhabbet yapacak Ferit. Bence daha güvenli gelir herkese. Çünkü Ferit gerçekten hani öfkelendiğinde durulmayan bir insan. Sonra da pişman olan birisi falan. Kaya burada bence çok iyi bir şey yapmış. Ben aslında şey beklemiştim hocam. Bilmiyorum, biraz sanırım biz fazla şeyler bekliyoruz. İşte aslında Ferit kaydı yapmış da Seyran gidip Kaya'ya sarılacaktı gibi ben bir mizansen bekledim. Bir twist bekledim. O kadar da beklememek lazım sanki. Ama hiç öyle bir şey de yoktu açıkçası. Kaya işte onun yerini halletmiş. Şey olacak ilerleyen bölümde de. İşte buna sadece Seyran karar verebilire ikna olacak Ferit. Hani ikimizin arasındaki bir mevzuydu. Sen karışma bizim evliliğimize tarzı
tarzı bir mevzu yapacak falan. Yani sırf Seyran'ın okumamasından değil, sırf Kaya'yı kıskandığı için böyle tepkiler veriyordu falan. Sarılması da bunu deli etti. Enteresan yani. Hani sezon işte Kaya geldiğinden beridir bir Ferit'te çok mu seviyorsun Kayacığını bilmem ne tarzı bir muhabbet var. Ama mesela şöyle bir şey var yani arkadaş olmak isteyebilirsin bir insanla. Ben çok da bir sıkıntı görmedim Seyran'ın hareketlerinde orada. Bana şu ana kadar çok fazla Seyran Kaya Ferit çatışması böyle yaratıcı gelmedi. Bence iyi de işlenmiyor. Zekice de işlenmiyor bahsettiğimiz gibi. Dilersen çok kısa da yan hikayelerden bahsedelim. Esme Kazım'ı boğduğu halüsinasyonunu gördü yine. Shining böyle Kubrick var yine bir şey gördü. Yani keşke gerçekten boğulmuş şeyine girseydi de bir çatışma çıksaydı bari bu bölüm. Orhan Dicle mevzusuna Sultan dahil oldu. Aynen date yaptılar güzel bir. Hani orada da Sultan böyle tokattaydı sonra ifakatten işte yanlış bir şekilde anlaşılıp bilmem ne. Enteresandı, ben o hikayenin o kısmı en azından eğlence kısmını dolduruyor benim için. Orhan'ın değişimi ilgi çekici belki. Yıldaki tek ilgi çekici olay belki. İlaç devam ediyor. Limonata'ya bu sefer katıldı ilaç. Yani limonatayı bir tek Seyran'ın içmesi falan gerçekten enteresan. Bu bölümde şey konuştular Ferit'le, hani çocuk için her şeyi deniyoruz falan dedi Ferit bilmem ne. İlerleyen bölümlerde devam edecektir bu olay. Artık hani işin hamilelik boyutu, çocuk boyutuna geçilmeye başladı yavaştan gibi bir durum var. Kesinlikle geçilecek. Bakalım oradan da bir çatışma çıkacak büyük ihtimal. Yani Seyran'ın hamile kalamaması üzerinden aileler arası bir çatışma falan çıkabilir. İşte belki Ferit'e bir şeyleri empoze etmeye çalışabilirler yani. En azından şu ana kadar açtıkları hikayelerden daha ilgi çekici bir hikaye var bence o kısımda. Aslında 40. bölümün tüm detayları da bu şekildeydi. Yani bir şey de yoktu açıkçası. Diğer bölümlerdeki gibi çok az olay oluyor bence. Bir tane ana olay üzerinden ilerliyorlar ama o da o kadar kısa ki. Yani onu birazcık uzatıp farklı çatışmalar çıkartmanız gerekiyor. Olmuyor da açıkçası, çok büyük kağıt üstünde temposuzluk zaten var her bölümde. Diyaloglar konusunda da zayıflıklar var. Ya teknik olarak darmadağın bir iş. Dilersen yayınlanan fragmandan da biraz bahsedelim. Seyfer yine kavga ediyor. Bu sefer dediğin gibi kayaya sığınmış bir Seyran görüyoruz. Asuman ağlıyor. Orada ilginç bir durum var. Asuman'ın ağladığını görüyoruz. Asuman'ı kullanmaları lazım. Hani böyle boş kullanacağınıza gerçekten bir noktada dahil etmeniz lazım hikayeye. Çünkü en azından Fuat kısmını bitirsinler hikayedeki. Asuman'ın yaşadıklarını falan bir mentaline bakalım. Onun harici geçen bölüm şey konuşmuştuk. Yusuf bu arada çıkmış diziden, yazmışlar insanlar yorumlara. Valla hani diziyi o kadar eskisi kadar takip edemiyoruz bazen. Dikkatli izleyemiyoruz bir noktada. Yani açıkçası onu da geçiştirmeleri çok enteresan geldi. Bana en azından diyaloglarda geçmeliydi. Yani işte Ferit şey diyebilirdi. Bak seninki gitti, başka seninki geldi. Deliler falan geliyor hoşuma tarzı bir şey ekleyebilirdi. Bilmiyorum. Her şey çok geçiştiriliyor. Bu arada fark ettiysen Seyran kavga sırasında Pelo dedi. Pelo'nu mu özledim falan bilmem ne. Ya bilmiyorum açıkçası, hatırlatabildiğinizde hatırlatabiliyorsunuz. O güzel mesela, güzel bir çatışma şeyiydi hemen onu eklemesi. Fragmandan çok kısa daha bahsedersek okula gitme kararının son kararı Seyran'a aittir diyerek Ferit herkesi karşısına alarak okul kararını Seyran'ın vereceğini söylüyor. Başka da kayda değer bir şey görmedi. 41. bölümden neler bekliyorsun abi? Birinci bölümden bilmiyorum hani izleyiciler de ne bekliyor. Ben de çok fazla bir şey beklemiyorum. Çünkü çok heyecanlı, vurucu sonlar da olmuyor. O yüzden haftaya bekleyecek bir şeyim de olmuyor açıkçası izlerken. Ya şunu da söylemek lazım. Ya biz bu batağa nasıl düştük arkadaşlar? Bütün izleyicilere de soruyorum. Yani ilk 15 bölümün rengine kanıp nasıl böyle bir cahillik yaptık da başladık. Madde bağımlılığı gibi bırakılamıyor da yani. Gittikçe daha kötüleşiyor. Daha böyle iyi bölümlere arar hale geliyoruz ama izlemeye de devam ediyoruz. Nasıl bir bataklık bu? Hani çıkabilen bize de bir el atsın, biz de çıkalım açıkçası. Sizden yardımlarınızı bekliyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz demişken de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.